Herkese merhaba diye gelecektim ki arkadan araçtan gelen müziği duydunuz. Şu an Kreuzberg'e gidiyorum. Araçtan da duyduğumuz müzik üzerine. Bakalım gerçekten orada Alman yok mu? Bir test edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Community'den zaten duyurmuştum. Berlin'de en çok neleri görmek istersiniz diye. Büyük bir çoğunluğumuz direkt Kreuzberg ile ilgili bir video gelmesini istedi. Açıkçası ben de çok merak ediyordum. O yüzden oraya gitmek istiyorum. Şimdi bilerek akşam gidiyorum çünkü akşam hali daha çok beni meraklandırıyor. Akşamdan başlaması bence daha iyi olacak diye düşünüyorum. Muhtemelen çok hareketlidir. Duyduğum ve izlediğim başka şeyler üzerine öyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım sokakta Alman görecek miyiz? Kreuzberg anlatıldığı kadar tamamen bir Türk semti mi? İsterseniz yoldan geçen araçlardan da yeniden müzik geldiğine göre Kreuzberg gezimiz başlasın. Şimdi Kreuzberg'e böyle arka sokaklardan bir yerden daldım açıkçası. Çünkü biraz buradaki lokal hayatı gözlemlemek istiyorum. Sadece o ana meydan, bildiğiniz o dükkanların olduğu yerleri göstermek istemiyorum. Oraya tabii ki gideceğiz. Ama şu an ilk başta böyle ara sokaklarda neler var, neyi hissedeceğim onu sizlere yansıtmaya çalışacağım. Böyle evlerin olduğu taraftayım. Bir sokak burası. Şurada Berivan var, kuaför. Ve duvarda bayağı Türkçe şeyler yazıyor. Ses biraz rahatsız edici olsa da arkadan U-Bahn geçiyor yukarıdan. Yerlerin kirliliğini, temizliğini soracak olursanız da şu an için öyle aşırı kirli bulmadım. Biraz daha ilerleyelim bakalım karşımıza neler çıkacak. Genelde yanından geçen araçlardan direkt ağır derecede Deutsche Rap geliyor kulağıma. Bayağı buradakiler herhalde araçla son ses müzik dinlemeyi seviyorlar. Bunu açıkçası çok öyle miniti görmüyorum. Orada enteresan bir kafa var. Hiç böyle şeyler yoktur ama burada gerçekten apayrı bir dünya. Gerçekten iki şehri zaten kıyaslamak imkansız. Bir de Kreuzberg'i ele alınca gerçekten bence Berlin'den de ayrı bir yer. Neredeyse ama neredeyse bütün tabelaların Türkçe olduğunu söyleyebilirim. Yani market, restoran, kasap, kuaför ne varsa yani mesela İstanbul süpermarket. Herhalde İstanbul'da bile İstanbul süpermarket diye bir şey yoktur. O derece buradaki bütün tabelalar bayağı Türkçe. Şu an zaten burası merkez benim bildiğim kadarıyla. Direkt böyle meydan. Bakalım birazcık daha gezip görmek gerekiyor. Daha farklı bir şey görebilir miyiz diye. Ben de bu şekilde keşfedeceğim aslında Kreuzberg'i. Az önce söylemiştim. Yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorlar diye. Buranın önünde Zentrum Kreuzberg yazıyor. Şimdi duvarın altından yürüyeceğiz. Aşağı taraftan geçeceğiz. Bakın arka tarafında ne yazacak? Kreuzberg merkezi. Bir taraf Türkçe, bir taraf Almanca. Yani Türkçe'de burada en az Almanca kadar ihtiyaç var. Hatta bana soracak olursanız Almanca ihtiyaç da yok. Her yer Türkçe. Zaten bütün tabelalar Türkçe. Gayet insan burada güzel bir Türkçe ile, çok temiz bir Türkçe ile, hatta temiz olmayan Türkçe ile de yaşayabilir. Almanca'ya en azından ilk süreçte hiç ihtiyaç yok. Belki burada hani 10-20 yıldır yaşayıp da Almancası olmayan insanlar da olabilir. Ama orası kendi içinde gerçekten ayrı bir dünya yani. Şimdi onu da bir kabul etmek gerekiyor. Burada sadece yaşayarak Berlin hiçbir yerine de gitmeden de bence hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Bu yerde ben de aslında biraz Türkiye özlemi gideriyorum aslında teknik olarak. Daha ilk dakikadan direkt hareketli olmaya başladı. Bayağı gürültülü. Bakalım bu akşam nasıl geçecek. Az önce geride bir tane abi vardı. Almanca olarak direkt marihuana teklif etti. O şekilde satanlar var. Ama Türk değil yani onu da belirteyim. Hani aksanından falan belliydi. Direkt yabancıydı. Göçmen değil ama Türk değildi. Yani gerçekten bazı noktalarda güven vermeyen tarafları var. Şimdi onu bir kere kabul etmek gerekiyor. Ama %100'de güvensiz diyemem. Sadece daha yerel, biraz bizim milletimizden, ülkemizden insanlar var. Renkli, kendi içinde böyle bir community. Değişik ama güzel yani, eğlenceli aslında.
öyle yadırganacak değil. Bence eğlenceli. Kamyonun üzerinde çiftçi yazıyor. Şurası lokmacı. Lokma diye geçiyor. Şurası Karadeniz balıkçısı. Şurada zaten dönerci var. Yanında büfe tarzı bir yer var. Bayağı bütün her yer Türk ya. Özellikle şu meydan kısmındaki yerlerin herhalde %90'ı Türk restoranları, işletmeleri falan diyebilirim. O kadar popülasyon yüksek. Bizim Türkiye'deki böyle özellikle yazlık yerler olur ya, ufak kasabalar. Oradaki gibi insanlar yol kenarına oturmuşlar. Herkes takılıyor orada. Bir de burasıyla ilgili ufak bir gözlemim var. Bilmiyorum pandemiden midir ama yani tahminimden daha az insan var. Normalde bayağı böyle cıvıl cıvıl kalabalık olmasını bekliyordum. Tabii yani yine dükkanlar aslında kalabalık. Öyle şey değil, boş falan değiller aslında. Ama yine de caddede daha az insan var. Tabii bir de bugün aslında pazartesi. Belki onda efekti vardır. Hafta sonu muhtemelen daha böyle canlı olabilir. Bir de o halini görmek gerekiyor. Bir de burası ile ilgili çok farklı şeyler okumuştum ve duymuştum başkalarından yine. Normalde burada tabii ki Türkler yaşıyor. Türklerin uzun süredir geldikleri zamandan beri oturdukları semt burası. Ta ki bu Gastarbeiter yani 60 ve 70'lerdeki işçi akımından bugüne Türklerin yaşadığı bir semt Kreuzberg. Ama son yıllarda böyle yeni nesil kafe çılgınlığına kapılan bazı işletmeler direkt gelip buralardan birazcık da kiralarda uygun diye restoran ya da kafe işletme açmaya başlıyorlar. Ondan sonra burada ciddi anlamda bir yeni nesil kafeci kültürü oluşmaya başlıyor. O yüzden benim de zaten fark ettiğim üzere böyle bol bol o tarz mekanlar var. Yani aslında bir kısmı ne kadar böyle sadece Türkçe tabelalardan oluşsa da bir kısmı da böyle yeni nesil kahveci kültürüyle ve karma karışık bir durumda şu anda Kreuzberg. O yüzden gerçekten zamanla şehrin, daha doğrusu bölgenin kimliğinin değiştiğini fark edebiliyorsunuz. Ben de bunu çok net bir şekilde gözlemledim aslında. Gerçekten Kreuzberg el değişiyor. Belki 5-10 sene sonra sizin de tahmin ettiğinizden daha da az Türkleşecek. Bunu da bilemeyiz. Peki az önce saydığım şeye bir Türkiye vatandaşı olarak benim tepkim ne diye merak edenler varsa kısaca bunu biraz yorumlamak isterim kendi açımdan. Kreuzberg'deki durumu her ne kadar böyle biraz komik bulsak da Almanya içinde ufak bir Türkiye gibi adlandırsak da öte yandan da bakarsak bize ne yani insanlar istediği gibi yaşasınlar. Herkes mutlu olduğu şekilde yaşamalı. Ve bence benim gözlemlediğim kadarıyla burası kendi içinde rengarenk bir yer yani. Buranın kültürü böyle olsun. Yani çok renklilik, çok çeşitlilik iyi bir şey. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ben en azından biraz böyle yorumluyorum kendi açımdan. O yüzden beni rahatsız eden bir şey yok. Ben açıkçası gördüğüm, geçtiğim yerlerden keyif aldım. Çünkü bazen şehrin o düzlüğü, o monotonluğu sizi bir yerden sonra sıkabiliyor. Hele ki bizler gibi sonradan Türkiye'den gelenler için alışmışız şimdi İstanbul'da ya da diğer şehirlerde rengarenk, karma karışık, düzen yok falan. Hani dolayısıyla bazen tek tip olmak gerçekten sıkabiliyor sizi. Evet, rahat yaşamak tek tip olan yerlerde sorun daha azdır. Kabul. Bunun artıları kesinlikle var. Ama öte yandan da canlılık oranında bence o kadar da canlı değil. Rengarenk değil. Biraz monoton olabiliyor. O yüzden bence böyle yerlere ihtiyaç var. Keşke bu yeni nesil kahveci kültürü çok da dalanmasa da burası biraz bu kimliğiyle böyle anılsa, böyle güzel bir ortama dönüşse. Yani demem o ki bence bir yer nasılsa o şekilde bırakın. Çok da üzerinde oynama yapmayın. Hele ki böyle emlakçı oyunlarıyla ya da yeni nesil kafe oyunlarıyla bence bu şekilde buraların kimliğini bozmaya gerek yok. Burada böyle bir ortam var. Bizim ülkemizden gelen insanlar tarafından farklı bir hale sokulmuş. Ve bence Almanlar da bunu seviyor benim gördüğüm kadarıyla. Bırakın böyle kalsın. Bu aile bence son derece güzel.
Burası mesela az önce çekmiş olduğum bir yer vardı, Hasır Restoran diye. Birkaç yerde var. Karşıda var hatta. Onun farklı versiyonu Hasır Burger diye geçiyor mesela. Yeni nesil bir hal almış ama sanırım işletmecileri Türk olan bir yer. Yani onlar da yeni nesil herhalde ayak uyduruyorlar. Yeni nesil işletmeleri. Maalesef burada yerler kirli. Burası da böyle Kreuzberg metrosu. Kreuzberg'den otobüse bindim. İkinci katındayım. Burada 2 katlı otobüsler var Berlin'de. Bayağı hoşuma gitti açıkçası. Menüde olmayan bir şey. Orada umarım ses iyi geliyordur. Hem otobüsün içindeyim hem de maske üzerinden konuşuyorum. Belki o kadar iyi gelmeyebilir, bilmiyorum. Şimdi otobüste Kreuzberg'den ayrılıyorum. Benim için çok enteresan bir deneyimdi. Bayağı canlı, hareketli bir yer. Ama aslında pazartesi olduğu için muhtemelen tahmin ettiğim kadar çok canlı değildi. Bilmiyorum ortaya nasıl bir şey çıktı ama umarım yine de birazcık Kreuzberg ile ilgili merak ettiğiniz şeyler giderilmiştir. Sizin için de eğlenceli bir video olmuştur. Eğer ilk kez izliyorsanız bu videoyu, kanalımda sürekli Almanya üzerine videolar üretiyorum. Abone olarak ve beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Haftaya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.